Evet, merhaba arkadaşlar. Normalde konseptim gereği, yani kanaldaki konsept gereği birazcık daha böyle diğer oyunların videolarını atıyordum, işte komik anlar, bilgisayar oyunlarının videolarını atıyordum ama bugün farklı bir içeriğe giriş yapıyorum. Oyunlar hakkında kendi edindiğim bilgileri, işte taktikleri, stratejilerimi sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce lütfen sizden de kısa bir destek bekliyorum. En azından hani bir abone olmanızı, özellikle videoda işinize yarayan bilgiler olduysa da hani bu videoya emek verdiğim için de bir beğeni atarsınız, çok sevinirim. Yorumlarda gene sorunuz vesaire olursa ya da destek mesajınız olursa da gene beklerim. Evet, şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. İlk yapacağımız şey takım seçimi. Takım seçiminde önemli olan nokta takımın piyasa değeri, ayrıyetten bir de yaş ortalaması önemli. Burada takımlarınıza bakıyorsunuz. 23 yaş 2.9 milyon. 23.7 yaş 4.1 milyon, çok iyi. 3.2 milyon. Burada kesinlikle Ali Ağa'yı seçiyoruz. Çünkü toplam piyasa değeri çok yüksek. Ayrıca genç bir kadroya sahip. Bize başlangıç için mükemmel bir zemin hazırlayacak. Evet, ekranımıza geldik. İlk yapacağımız şeyden bahsedeyim: diziliş. Bu oyunda benim size önerebileceğim iki tür diziliş var. Bir tanesi pozisyonlar konusunda sıkıntı çekmek istemiyorsanız, eğer burada işte sağ bek mi almalıyım, stoper mi, sol bek mi, defansif orta mı, defansif mi, kanat almalı mıyım tarzı düşüncelerde bulunmak istemiyorsanız önerebileceğim diziliş 3-4-3 dizilişidir. Burada çünkü sağ bek de stoper de mesela burada oynayabiliyor. Veya kanatlar buralarda hem forvetten hem orta sahada oynayabiliyor. Orta sahalar, OOS'ler kanatlarda veya ortada oynayabiliyor. Bunlar hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmıyor sizlere. O yüzden genel olarak oyuncuları hani almak isterken işte pozisyondan dolayı alamıyorsunuz almak istediğiniz bir oyuncuyu. 3-4-3 dizilişi sizi pozisyon konusunda rahatlatacaktır. Ama benim bu videoda size önereceğim en güçlü diziliş ise 4-5-1 dizilişi arkadaşlar. 4-5-1 dizilişinin güçlü olmasının sebebi forvet hattının tek kişi olması ve tek kişi olduğu için de buradaki istatistikleri devre alırken, bakın burada ortalama istatistikler yazıyor. Burada atağımda bir kişi olduğu için direkt onun istatistiği burada kalmış oluyor. O yüzden mantıkken de eğer ben atağıma çok güçlü bir isim alırsam, sadece bir tane bile forvet alırsam, o forvetin statı benim takım istatistiğimi belirleyecek ve benim ataklarımın değeri artık o oyuncunun gücünde olmuş olacak. Yani ben atak yaparken aslında takımın atağını değil de daha çok bu adamın atağını baz almış olacağım. Bu adamın ratingini baz almış olacağım. O yüzden böyle bir avantajı var. Bu oyundaki taktiğimizde de olabildiğince forvet hattımızdaki kişiyi güçlü tutabilmek. En güçlü oyuncumuz forvetteki oyuncumuz olacak yani genelde. Amacımız bu olacak. Buradaki butona bastığınızda bu arada takım sizin için otomatik en güçlü haliyle diziyor. İçeride bakın mesela 63'lük bir forvetimiz varmış. Onu koydu az önceki arkadaş yerine. Şimdi burada da zihniyetten şöyle bahsedeyim. Eğer rakibinizin istatistikleri, örnek veriyorum, bakın Çatalcaspor'a. Çatalcaspor'un istatistikleri genel olarak bizim istatistiklerimizden biraz daha düşük. Biz bu takıma karşı ofansif oynamalıyız. Çünkü niye? Hem defansı bizim atağımızdan çok daha güçlü. Biz baskıcı oynadığımız zaman bunları büyük ihtimalle bol bol gol atacağız. Hem de genel olarak istatistiklerimiz de hani birbirine yakın ya da daha güçlü de olduğu için onlara karşı büyük ihtimalle baskın geleceğiz ya da en fazla yersek bir gol yiyeceğiz. Bunun dışında eğer ki rakibiniz sizden güçlüyse defansife çekin. Hiç uğraşmayın. Defansif oynatın. Eğer ratingleriniz birbirine çok yakınsa, hem forvet hem orta saha hem defans hattı istatistikleri birbirine çok yakınsa dengeli oynatabilirsiniz. Buradaki mantık aslında bu. Bu işin kilit noktası bu. Defansif oynayarak güçlü takımla gerçekten de kazanabiliyorsunuz. Bu işe yarayan bir taktik. Basınca çok eğlenmenizi tavsiye etmiyorum. Genel olarak normal oynatın. Hatta burada taktik olarak kupa maçlarında elenmek isterseniz de basıncı düşükte tutup en azından enerjinizi kurtarabilirsiniz oyuncularınızı. Şimdi transfer kısmına denk geldik. Transferlerde size gelen ilk teklifleri kesinlikle kabul edin. Hatta şöyle bir kontrol edersiniz daha yüksek değere satabiliyor musunuz diye, ama yok. Size gelen teklifleri kabul edin. Çünkü biz buradaki oyuncuları zaten hepsini satacağız. O yüzden olabildiğince başlangıçta paramızın olması bizi büyük bir dertten kurtaracak. Şimdi size burada bahsettiğim taktik şu. Bu oyunda, erken oyunda hem çok güçlü olmak hem de çok hızlı para kasmak istiyorsanız bu oyunun kilit noktası 65-70 aralığındaki transfer listesindeki, bunu kesinlikle her zaman kullanın. Yaş aralığı da 22 yaşından küçük olan oyunculara baktığınızda, bakın buradaki oyuncunun her biri mesela 1.4 milyon ediyor ya, 69 gücünde işte 1.6 milyon ediyor. Bu sadece bir rating arttığı zaman buradaki piyasa değeri bunun 3'e 4'e katlanır ve inanılmaz bir kar elde ediyorsunuz. O yüzden buradaki kırılma noktası aslında bu oyunda fiyat artışı olarak 69 gücünden 70 gücüne geçen oyuncularda geliyor. Yani biz paramızı kasacağımız zaman aslında transferlerimizi olabildiğince buradaki sayfadan yapmamız lazım. Olabildiğince buradaki insanları almamız lazım. Şuradan tabii bir antrenmanlara girelim. Buradan gücü artmayacak olanları öncelikli olarak satarsak işimize yarar. Mesela stoper Halit Murat baya kötü. 29 yaş. Hem yaşlı hem de 54 güç satılabilir. Barkin Aydın 60 güç güzel bir piyasaya değerinde satılabilir. Urkaya 62 satılabilir. Bunları satalım. Çok önemsemeyin arkadaşlar. Oyun başı işte 60 oyuncumu niye satayım falan diye. Satın. Satmanız inanın ki işinize çok yarayacak. Sizi bayağı bir
kurtaracak. Çünkü burada yapacağımız transferlerle zaten biz bu aralığı kapatmış olacağız. Yani çok güçlü oyuncularımı sattım sırf bir kişiyi alabilmek adına. Mantıklı gelmiyor olabilir ama aslında çok mantıklı. Çünkü koca bir forvet hattının gücünü arttırmış olacaksınız bunu yaparak. Geldik 1.1 paramıza kim alacaktık? Mustafa Hekimoğlu'nu alalım. Zaten ilk başta satamayız büyük ihtimalle. Teklif bazen geliyor bazen gelmiyor. Şimdi Mustafa Hekimoğlu'nu alalım. Buradan dizilişimizi ayarladık. Tabi bu gitti Mustafa Hekimoğlu'nu başka yere atadı. Biz böyle oynatmak istiyoruz. Bizim canımızı sıkmasın. Bu şey diye yapıyor. Orta sahada oynayacak düzgün oyuncu yok diye oynuyor. Bir de Mustafa Hekimoğlu aynı zamanda OVS'de oynayabildiği için hani oyun otomatik olarak en güçlü haliyle böyle atıyor ama bunu düzeltin ilk başlarda bu tarz bir şey yaşıyorsanız. Siz kendi elinizle koyun edin. Şimdi buradaki para kasma taktiğini size gösterdim. Burada bir de antrenman ve genç akademisi var. Buradaki bilinmeyen genel olarak hani ben de etrafta göremeyip kendim keşfederek bulduğum bir bilgiden bahsedeceğim. Buradaki yıldız seviyeleri ne anlama geliyor? Bakın burada 5 seviye mesela bizim antrenman seviyemiz şu an 5 seviye gözüküyor ama bir yıldızımız var. Buradaki her çift seviyede bir. Buraya yarım bir yıldız geliyor. Bizim aslında buradaki oyuncularımızın gelişme hızı buradaki seviyeye değil, buradaki yıldız seviyesine bağlı. Nasıl yani? Örnek vermem gerekirse şu an buradaki seviyem benim 4 yıldız 4 seviye olsaydı buradaki gelişim hızı gene aynı olacaktı. 5 oldu gene aynı ama 6 yaparsam çift sayıya geçiş yapıyorum. Artık bir yıldız değil buraya yarım bir yıldız gelecek. 7. seviyeye geçtiğimde gene 6 yıldızla 6 seviyede aynı olmuş olacak. Gene aynı yıldız seviyesi kalacak. Ama 8'e geçtiğim zaman bu sefer burası artık 2 yıldızlı bir antrenman seviyesi olacak. Yani bizim buradaki amacımız aslında antrenman seviyesinin yıldızını arttırmak. O yüzden burada paranızı boşuna çarçur etmeyin. Yükselteceğiniz zaman şunu düşünerek yapın. Tabii biz mesela şu an 6. seviye yükselteceğimiz için bu bizim işimize yarar. Bunu yapacağım. Gelişme hızını birazcık daha arttıracak bu. Bakın Aytaç şu an mesela tek şeyle gelişiyordu. Tek çubukla gelişiyordu. Onun işe yaramış. O artık 2 çubukla gelişecek. Şu an mesela bir sonraki isteği 64.000. Şu anda da verebilirim 64.000 ama vermem tamamen parayı çöp etmem demek. Çünkü hiçbir işime yaramayacak, hiçbir şey değiştirmeyecek. Onun yerine 2 seviye birden alacak şekilde ekonomimi düzenlemek. Bunun bir sonraki seviyesi 128.000 ediyor. Yani genel olarak 2'ye katlanarak gidiyor buradaki maliyet. O yüzden cebimde yaklaşık 200.000 para varken ve o 200.000'i kullanmayacağımı düşünüyorsam eğer herhangi bir transferde bir şeyde o zaman buradaki seviyeyi arttırabilirim. Bunu bu şekilde planlayabilirsiniz. Genç akademisini oyun başlarında özellikle oyun ortası dahil olmak üzere hiçbir şekilde kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu tamamen oyun sonlarına doğru artık siz kadronuzu oturttuğunuz her şeyinizi yaptığınız antrenman seviyesini fullleyin. Önceliğiniz bu olsun. Daha sonrasında genç akademisinin peşine düşün. Buradan çıkacak oyuncuların çünkü bir garantisi yok. Ayrıca size her sezonda bir kez bir oyuncu veriyor. O yüzden pek güzel değil. Dediğim gibi çok uzun bir kariyer yapacak olursanız uzun kariyerlerinizde en son gelişeceğiniz şey bu olsun. Bir de yetenek avcılarımıza değinelim. Yetenek avcılarımızda da başlangıçta özellikle bizim için en önemli özellik potansiyel değerlendirme. Potansiyel değerlendirmesi iyi olan birilerini bulursanız genel olarak yükseltmeye çalışın. Bizimki mesela şu an 1.5 yıldız değerinde. Hani 3 yıldız olur, 3.5 yıldız olur. Bunlardan birini görürseniz direkt yapışın, almaya çalışın kaçırmadan. Mesela yani şu seviyeden bahsediyorum. Ama bu 5 milyon. 5 milyonu gidip buna vermeyin. Boşa para. Hani örnek veriyorum 2 yıldızı bu şekilde düşük kalır. Şu yüksek olur. O zaman bu adam alınır gibisinden düşünebilirsiniz. Potansiyel değerleme ne işiyor diyecek olursanız da burada antrenmana girdiğimizde potansiyel yazıyor ya sağ tarafta. Buradaki değerleri daha oturaklı bir şekilde daha gerçek potansiyeline yakın şekilde tahminler gözükmeye başlıyor. Mesela şu an her birine baksanıza 55-70 yazıyor ama hepsi aynı olamaz ki bunların. Olamaz yani. Ayrıca arkadaşlar sizlere şöyle bir bilgi vereyim. Bu oyunda boğazı bozuk diyebileceğimiz hani potansiyel olarak kırık ve ucuz oyuncular mevcut. Şu anda da ekrana size bu oyuncuları verebilirim. Listesi bu şekilde. Buradaki oyunculardan da satın alarak oyun başlarında aslında kadromuzu çok ciddi manada güçlendirebilirsiniz ve bu oyuncuları sattığınızda inanılmaz teklifler geliyor. Oyuncuyu sakın kendi başına satmayın. Bırakın oyuncuya teklif gelsin. İlla ki geliyor zaten. İnanılmaz derecede paraları satılıyor. Yani kendi fiyatına 10 katına falan satılabiliyor. Bu oyuncuları daha kullanabilirsiniz ama bu fazla işinizi kolaylaştırır ama biraz böyle hile gibi düşünebilirsiniz yani bu işi. Bu oyuncuları alıp almamak size kalmış. Ben bu seride almayı düşünmüyorum. Şimdi biraz transfer yapacağız. Transfer yapmadan önce şunlara dikkat ediyorum. Takımdaki yaşlı isimleri olabildiğince çıkarmaya çalışıyorum. İşte Halit Murat, Abdurrahman Durmaz, Mustafa Kara. Bakın bunlar hem güçsüz, güçleri çok düşük hem de çok yaşlı insanlar. O yüzden takıma bir katkısı da olmayacak. Ben bunu satsam dahi bana 5 yani kuruş kazandırmayacak kişiler. O yüzden bunları şimdiden elden çıkartıp yerine daha genç ve gelişmeye yatkın insanları almanız sizin açınızdan daha güzel olacak. Evet şimdi takımı az çok oynadım ettim. Biraz düzeltmeler yaptım. Takımımızın son durumu bu şekilde. Defans ortalama 56, 58, 66 atak gücündeyiz. Çok güçlü bir Hekimoğlu'muz var. Mustafa Hekimoğlu. Takım bu şekilde gözüküyor. Yedeklere de az çok bölerdim. Birazcık da para attım kenara. Çünkü bundan sonra belki bir transfer daha yapabiliriz. Bir tek gelirse. İlk maçımızı atacağız. İlk maçımızı ben simüle ederek atacağım. Ofansif zihniyette oynuyorum. Çünkü rakibim benden daha güçsüz. Şimdi izleyelim ne olacak. Biz Aliya FK
iddialıyız. Evet, Mustafa Hekimoğlu 2 gol atmaya başardık. 3'te 2 bakın. 3'te 2. Gayet güzel. Hani 3 pozisyonun ikisini gole çevirmişiz. Gayet güzel bir şey bu. Geldik. Evet, tahmin ettiğim gibi transferler geldi. Bakın arkadaşlar, daha az önce yaptığım transferden gelen bana teklife bakın. Kerem Kaya arası 180k değerinde 1.8 milyon teklif gelmiş. Yani bunu satarım. Satmak zorundayım. Çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum ama böyle yüksek bir teklif aldıysanız satıyorsunuz ve aslında oyun daha ikinci maça geçmeden bitmiş oluyor. Burada gidiyorsunuz 65-70 arasında oyunculara tekrar gidiyorsunuz. Buradan gene bir bakıyorum. Gözüme çarpan bazı isimler vardı böyle gerçekten güçlü. Mesela şu adam büyük ihtimal çok güçlü bir adam. Bunu alabiliriz. 16 yaş, 67 güç ve ona rağmen 1.3 değer. Bir canavar bu. Bu büyük ihtimalle 80-90'ı çok rahat görecek bir isim. Bunu alalım. Düşünmeden alalım. Direkt antrenmana giriyorum. Bakın. Direkt antrenmana giriyorum. Evet bakın. Potansiyeline bakın. Daha bu halini görüyoruz sadece onu. Evet, şimdi asıl lige başlıyoruz. Bu saatten sonra tekrardan simüle edeceğim. Bir sonraki transferlere kadar devam edelim. Ondan sonra takımın son halini sizlere göstereceğim. Bu şaka maka şampiyonla oynuyoruz. Tamam ya, anladık. Evet arkadaşlar bakın. Daha dakika bir gol bir. Bu adam daha 70 olmadı. Keza 70 olduğunu düşünün bir de nasıl bir tek geleceğini ama yani 1.3'e aldığım oyuncuya şu an gelen teklife bakın. Böyle bir ekonomiye sahip olmayacak. Bakın bir oyuncu üzerinden 20 milyon para kazanacağız. 20 milyon. Bakayım daha fazla alabiliyoruz mu? Yok. 20 milyonu kazanalım. Şu an takımın reytingine bakın ve de şimdi yapacağım transferlerden sonrasına bakın. Evet arkadaşlar, transferleri tamamladım. Şimdi takımımızın son halini size gösteriyorum. Yani bir önceki haline bakın, bir de şimdiki haline bakın. Sadece küçük bir transfer ile bütün takımın seviyesi yıldızı çıkarttım. Daha yakında büyük ihtimalle 2.5 yıldız olur. Çünkü bu oyuncuların hepsi genç ve hızlı gelişecek oyuncular. Şuradan göstereyim. Bakın görebilirsiniz ki hep gelişmeyen bir tane bile oyuncu yok. Hepsi fazla gelişiyor ve reytingleri çok yüksek olacak olan oyuncular. Artık bu saatten sonra hiç eğlenmeye gerek yok. Zihniyet her zaman ofansif. Bizden daha güçlüsü pek gelmez diye düşünüyorum. Yani geleceğini düşünmüyorum. Çok rahat bir birincilik daha ilk sezondan bizi bekliyor olacak. Evet, bu maçla birlikte final maçını oynamış olduk. Gördüğünüz gibi daha ilk sezonda normalde ben ikinci sezon kazanmayı tercih ediyorum ama işte şansınız yaver giderse, erken bir teklif gelirse iyi bir oyuncunuza bu şekilde direkt ilk sezondan şampiyon olabiliyorsunuz. Hiçbir zorluk çekmeden. Evet ya, video bu kadardı arkadaşlar. Genel olarak her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Bu saatten sonra yapacağınız şeyler de tekrar aynı olur. Parayı kasmanız için yine size tavsiyem 65 ile 70 arasındaki oyuncuları transfer edip onları 70 ve üzerine çıktıktan sonra satmanız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız bilgi içerikli lütfen yorumlarda belirtin. Onun dışında videodaki bilgiler işinize yaradıysa beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.